Herkese selam. Bu videoda çilekli turta yapacağız. Benim de alışkın olmadığım bir yöntem kullanacağım yaparken. Ben normalde turta yaparken meyveleri önden pişirmeyi tercih ediyorum. Bu sayede nemini büyük oranda kaybediyor ve turtanın sulanmasını engelliyor. Bu sefer meyveyi çiğden kullanacağız. Evet, pişerken biraz sulanacak. Ama turta hamurunun ıslanmasını engellemek için de önden kör pişirme yapacağız. Ve bu sayede hamurunuz da çok güzel bir şekilde pişecek. Piştikten sonra çok bekletmenizi tavsiye etmem. Hemen yapıp tüketmek için aşırı lezzetli bir turta tarifidir bu. Hazırsanız yapımına geçelim. Turta hamuru için kabımı tezgaha aldım. 200 gram tereyağını küp küp doğradım. Bunu kabıma alıyorum. Ardından 2 yumurta, 1 su bardağının 4'te 3'ü kadar da şeker ekliyorum. Kuru malzemeleri de üzerine ilave edip yoğurmaya başlayacağım. Burada yarım paket kabartma tozu var. 1 paket de vanilin ekliyorum. Son olarak unu da azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayacağım. Unu kontrollü eklemekte fayda var. Çünkü markasına, kalitesine göre ihtiyaç duyacağınız un miktarı değişebilir. O yüzden azar azar eklerseniz çok daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Malzemelerin hepsini birden yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzu yeterince yoğurduk. Şimdi tezgaha alıp 2 parçaya böleceğiz. Hamuru önce hafiften rulo yapıyorum. Ardından bir bıçakla ortadan 2'ye bölüyorum. İkisini de şöyle bir düzeltelim. Buzdolabında kolayca soğuyabilmesi için yassı bir form veriyorum ikisine de. Şimdi buzdolabı poşetine kaldıracağız. Bu hamurlardan birini üst, birini de alt hamur olarak kullanacağız. Şimdi birini koyuyorum buzdolabı poşetine. Poşetin ağzını sıkıca kapatın ki hamurunuz hava almasın. Hamurunuz hava alırsa kurumaya başlar. Aynı işlemi streç film ile de yapabilirsiniz. Streç filme sararsanız hamurunuzu o şekilde de kaldırabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken şey hava almaması. Şimdi ikisini de dolaba kaldırıyorum. Yarım saat dinlenmeye bırakacağım. Ben bu şekilde pişirme kağıtları arasında açmayı tercih ediyorum hamuru. Hem açması daha kolay oluyor hem de yerleştirmesi. Altına da kaymaması için böyle bir bez yerleştirdim. Şimdi hamurumu alacağım. Pişirme kağıdının ortasına yerleştiriyorum. Hafifçe üzerine bastırıp pişirme kağıdına yapışmasını sağlıyorum. Şimdi merdane ile açacağım. İsterseniz üst kısmına da pişirme kağıdı koyup öyle de açabilirsiniz. Ben direkt altındaki pişirme kağıdıyla açacağım. Bu benim için yeterli. Hamurun ortasından kenarlarına doğru ittiriyorum. Bu sayede hamur genişlemeye başlıyor. Hamurumu böyle dikkatli bir şekilde kalıbımın boyutuna göre açacağım. Kenarlarına da bastırıyorum ki kalın kalmasın. Şimdi bayağı bir açtık. Yeterince açmış olduğumuzu kontrol etmemiz gerekli. Kullanacağım kalıbımı alıyorum. Bu şekilde 25 santimlik küçük borcam kullanacağım. Şöyle bakalım. Kenarlarına doğru taşıracağız. O yüzden ona göre ayarlama yapmamız lazım. Çok az daha açarsam tam gelecek. O yüzden birazcık daha açıyorum. Şimdi tekrar bakalım. Kenarlarına kadar geliyor. Artık kalıba yerleştirebiliriz. Ama önce kalıbımızı güzelce yağlayıp unlamamız gerekli. Neden diye soracak olursanız turtamız piştiği zaman kalıptan kolay çıkabilmesi için yapıyoruz bu işlemi. Şimdi elime küçük bir parça tereyağı aldım. Bununla kalıbımın her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. Kenarlarını da aynı şekilde yağlamayı unutmayalım. Evet, yağlama işlemi tamam. Her yerini yağladıktan sonra çok az da un serpeceğim. Unun da her yerine değmesini sağlamamız gerekiyor. Fazlasını da silkeleyip atacağız. Bazen unlu yapışık kalabiliyor. Şöyle parmağınızla hafifçe ittirirseniz yapıştığı yerden kalkacaktır. Kalıbımızı önce yağladık. Daha sonra her yerine gelecek şekilde un gezdirdik. Eğer bu işlemi yaparsanız turtalarınız piştiği zaman kalıptan çok kolay bir şekilde ayırabilirsiniz. Şimdi hazırladığımız taban hamurunu içine yerleştireceğim. Pişirme kağıdı sayesinde çok kolay taşıyabiliyorsunuz. Pişirme kağıdıyla açmamın sebebi de tam olarak bu. Şimdi hafif kenarlarından taşıyacağı için şöyle dikkatlice koyacağım. Bu aşamada hamurumuz kırılabilir. Ama çok dert etmeyin. Yağlı bir hamur olduğu için çok kolay toparlayabilirsiniz. Evet, biraz yamuk koymuşum. Şöyle biraz kaydırmam lazım.
Gördüğünüz gibi pişirme kağıdıyla kolay bir şekilde yerleştirdik. Dediğim gibi hamurunuz bu aşamada kırılabilir ama çok fazla dert etmeyin. Üzerine bastırdığınız zaman eski halini alacaktır. Parmağınızla şu birleşme yerine güzelce bastırın. Hamurunuz kalıbınızın şeklini güzelce alsın. Hamuru yerleştirdikten sonra kabarmaması için tabanına da delikler açmamız lazım. Şimdi bir çatal yardımıyla tabanına deliyorum. Çatalla da deldikten sonra önce kör pişirme yapacağız. Neden kör pişirmeye ihtiyaç duyuyoruz diye sorarsanız eğer, ben meyveleri pişirmeden kullanacağım. O yüzden de fırında pişerken biraz sulanacak. Kör pişirme sayesinde de tabanını biraz pişirip kabuk tutmasını sağlayacağız. Bu sayede turtamız piştiğinde tabanında rahatsız edici bir yumuşaklık olmayacak. Kör pişirme için tabanına önce pişirme kağıdını yerleştiriyorum. Kör pişirmeyi iki aşamada yapacağız. Önce pişirme kağıdının içine bakliyat yerleştireceğiz. Bu şekilde önceden ısıttığımız 175 derece fırında bir 10 dakika pişireceğiz. Daha sonra bakliyatları ve pişirme kağıdını alacağız. Tabanını pişirme aşamasına geçeceğiz. Bir 10 dakikada pişirme kağıdını kaldırdıktan sonra pişireceğiz. Pişirme kağıdını güzelce yerleştirdikten sonra içine bakliyat döküyorum. Ben nohut kullanıyorum. İsterseniz fasulye ve benzeri ürünler de kullanabilirsiniz. Bakliyatı da hamurun üzerinde ağırlık yapması için kullanıyoruz. Ağırlık sayesinde de şeklini kolayca koruyabiliyor. Şimdi ben bunu 175 derece fırına atacağım. 10 dakika pişirdikten sonra çıkaracağım. Birinci kör pişirmeyi tamamladık. Bakliyatlarla birlikte 10 dakika pişirdik. Şimdi bakliyatları alacağız. 10 dakikada o şekilde pişireceğiz. Birinci kör pişirmede kenarlarını korumuş olduk. Şimdi ikinci kez atacağız ki bu sefer tabanını pişireceğiz. Şimdi tekrardan fırına vereceğim ve 10 dakika daha pişireceğim. Bu sayede de tabanı kabuk tutmuş olacak. İkinci kör pişirmeyi de tamamladık. 10 dakikada tabanını pişirdik. Şimdi bunu kenara alacağım ve üst hamurunu hazırlayacağız. Üst hamurunu açarken de pişirme kağıdı kullanacağım. Bu hamur dolapta biraz daha fazla beklediği için daha fazla sertleşti. Ama bu bizim işimize gelecek. Şekillendirirken kolaylık sağlayacak. Yine pişirme kağıdına yapışması için biraz bastırıyorum. Bu hamur biraz daha sert olduğu için açarken biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi yine ortasına bastırıp kenarlarına doğru ittiriyorum. Üst hamurunu alt hamurundan daha ince olacak şekilde açtık. Ve biz bu hamurdan ince halkalar çıkartacağız. Halka yapmak için elinizdeki malzemelerden yararlanabilirsiniz. Ben bu şekilde bir tuzluk kapağı ve böyle bir içecek kapağı kullanacağım. Önce bununla dış halkasını oluşturacağım. Bununla da ortasını deleceğim. Bu şekilde halkalar oluşturacağım. Şekilleri oluşturduktan sonra kalan hamuru kaldırın. Bu kalan hamurla halkalarınız yetersiz kalırsa tekrardan aynı şekilde açıp halkalar yapabilirsiniz. Bu içindeki parçaları da çıkartıyorum. Şimdi halkaları birbirine geçireceğim ama bu aşamaya geçmeden önce birazcık sertleşmesini istiyorum hamurun. O yüzden bu haliyle dolaba kaldıracağım ve bir 5 dakika kadar soğuması için bekleteceğim. Halkaları 5 dakika dolapta beklettim. Hamur gördüğünüz gibi sertleşti. Şimdi zincir oluşturacağız bu halkalardan. Şöyle bir kenara alalım bunları. Şimdi ilk halkayı alıyorum. Kenarına şöyle bir çizik atıyorum. Diğer halkayı da o çizikten geçirip kestiğim kısmı içinde bir araya getiriyorum. Zaten parmağınızla bastırırsanız hemen yapışacaktır. Ve birleşen kısım altta kalıyor gördüğünüz gibi. Bütün hepsini aynı şekilde yerleştireceğim. Yine peşindeki halkaya çizik atıyorum. Burayı açtıktan sonra diğer halkayı içinden geçirip kestiğim kısmı birleştiriyorum. Bütün halkaları aynı şekilde bir araya getireceğim. Ve böylece bir zincir oluşacak. Gördüğünüz gibi halkalardan uzun bir zincir oluşturuyoruz. Yapması karışık gibi gözükse de çok kolay aslında. Vakti olan herkesin yapabileceği bir şekil. Halkalardan zincirimizi oluşturduk. Bunu da üstüne kolay yerleştirebilmek için 5 dakika daha dolapta bekleteceğiz. Şimdi tekrar dolaba alıyorum ve 5 dakika daha sertleşmesi için bekleteceğim. O arada iç harcını hazırlayabiliriz. Çileklerimizin üzerine 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Çileklerle birlikte karıştırıyorum. İç harcını hazırlamak bu kadar kolay. Şimdi bunu kenara alıyorum.
Şimdi turtamızın tabanını alıyorum. İç harcını da içine döküyorum. Döktükten sonra güzelce içine dağıtın. Artık üzerini yerleştirebiliriz. Zincir hamurunu da dolaptan çıkardım. Bir 5 dakika beklemesi yetti sertleşmesi için. Böyle şekiller yaparken dolapta kısa süreli bekletirseniz hamurunuzu çok daha rahat çalışabilirsiniz. Diğer türlü hamurunuz yumuşadığında şekil verirken zorluk çekersiniz. Şimdi bunu dikkatlice elime alacağım ve yerleştirmeye başlayacağım. Şimdi bunu dikkatlice turtanın üzerine yerleştiriyorum. Zincirleriniz kopabilir bunu yaparken ama çok dert edilecek bir durum yok. Kolaylıkla bir araya getirebiliyoruz hamuru. Belki burada yani turtanın üzerinde şekillendirsek çok daha kolay olabilirdi. Bir dahaki sefer öyle deneyebiliriz. Siz isterseniz öyle de deneyebilirsiniz. Hepsini bir anda yerleştirmek biraz zor oldu. O yüzden böyle parça parça yerleştirmeye karar verdim. Siz de öyle yaparsanız çok daha kolay olur işiniz. Diğer türlü çok çabuk kopuyorlar çünkü. Şöyle kenara gelen halkaya biraz bastırın ki yapışsın, içeriye doğru kaymasın pişerken de. İlk yaptığımız şekiller böyle bir kalıp için yeterli gelmiyor. O yüzden kalan hamuru da şekillendirdim. Onunla da eksik kalan yerleri tamamlıyorum. Turtamızı şekillendirdik. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. Ama siz yumurta sarısı sürmek istemezseniz böylece fırına verebilirsiniz. Tüm halkaların üzerine gelecek şekilde yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısı da sürdükten sonra önceden ısıtılmış 175 derece fırına gönderin. Üzeri kızarana kadar pişirin. Turtamız pişti. Üzeri gördüğünüz gibi güzelce kızardı. Soğuduktan sonra kalıptan çıkartıp dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.